Arkadaşlar, herkese selam olsun. Evet, bugün enteresan bir konuyu işleyeceğiz. Maalesef ki teknelerde zaman zaman sistemlerimizle alakalı bakım, onarım durumları söz konusu oluyor malum. Bunların içlerinde en önemli kısım tekne eğer alargada yaşayan bir tekne ise ihtiyaçlarınız günübirlikten daha çok uzun süre yaşam barındıran siz, eşiniz veya çocuklarınız, eşrafınızla beraber bir tatil esnasında tuvaletler, lavabolar, ana tesisatlar sık kullanıldığı için ve zaman içerisinde bakılmamış olabileceğinden dolayı e, deniz suyu olsun, insan kendi kullanmış olduğu evdeki tesisatların dışında harici dikkat etmemiz gereken ve üstesinden gelebilmemiz için de son derece aslında elzem olarak hareket ederek sistemleri sağlıklı yürütebilmek e, gerekiyor. Bunların tabii en başında insani ihtiyacımız olan yeme içme, duş alma ve tuvalet ihtiyaçları olarak bir insanın gün içerisinde en çok kullandığı olan şey. Elinizi yıkarsınız, suyunuzu içersiniz, yemeğinizi yersiniz. Bir süre sonra tuvalete çıkma ihtiyacı duyarsınız. Tabii ki aslında en sevimsiz iş gibi gözükse de bir bakmışsınız bir gün Alarga'da pis su tankınız tıkanmış. Ne yapsanız açılmıyor. Dışarıdan pompalasanız açılmıyor. İçeriden hava verseniz açılmıyor. Fakat bunun da tabii ki bir çözümü var. Kolay değil. Ancak biraz pis işlere giriyor haliyle. Fakat bunu da gösterebilmenin başka bir yolu yok. Şimdi size tıkanmış bir pis su tankının nasıl çözüm üreterek neler yapılacağı hakkında bir video hazırladım. Ancak bunu izlemek isteyenler ya da izlemek istemeyenler olabilir. O yüzden şimdiden özür diliyorum sizlerden. Ancak herkesin başına gelebilecek olan bir durumdan bahsedeceğiz bugün. Teknelerde pis su, tekne 1 yaşında da olsa, 10 yaşında da olsa, 30 yaşında da olsa sistemler hep aynı sistem. Tuvaletin içerisinde bir kullanma adabı var. Kimyasal tuvaletlerin dışındaki seramik tuvaletler, biliyorsunuz pis su tanklar e, denizin seviyesinin üstünde olduğunda deşarjları güverte üzerindeki flanşlardan limanlara her 15 günde bir uğranarak pis su tankı işletilmek suretiyle emiş yapılma zorunluluğu var. Ama seyir halindeyken, karaya gidemeyeceğiniz kadar uzaktayken veyahut bir koyda da başınıza pis su tankın tıkanması gelebilir. Böyle bir hal olduğunda elinizde tankınızın miktarı kadar boş pet şişelerinizin olması gerekiyor. Hani bu bakkallarda, marketlerde satılan 10'ar litrelik e, plastik ya da su bidonu şişesi şeklinde olan kaç litre ise evvela maalesef ki bu teknenin dış köşesindeki e, pis su tankının çıkışına elinizdeki olan herhangi bir pompayla, bu bir e, körüklü bir pompa da olabilir, körüksüz olmayan bir pompa da olabilir. Elzem durumlar söz konusu olduğunda dediğim gibi yapmak zorunda kalacağınız bir takım prosedürler var. Ola ki hava verebilme durumunuz varsa tabii ki e, gövdedeki vananızın açık olduğunu düşünürsek bu bir yöntem. Ama zaman içinde tortulardan dolayı insan dışkısı ve çok affedersiniz insanın idrar ve dışkısıyla alakalı olan bu iki madde zaman içerisinde sizin tesisatlarınızda kireç gibi bir takım
katılaşmalar oluşturuyor ve bunların atılması pis su tankının giderleri, pis su tankı içerisinde bulunan e, bir takım borular, yani vanaya kadarki olan dirseklerde tortulaşmalar oluyor. Hatta ve hatta eğer ki bir pis su tankını gösterebilecek bir seviye, analog bir seviye ya da dijital bir seviyeniz varsa elektrikli, işte kaç litre, ne kadar dolmuş pis su tankım acaba, yarıda mı, full mu dolmuş yoksa az mı? Bunu gösteren göstergeniz olabilir ya da olmayabilir. Olduğunu farz edersek içinde bir şamandırma sistemi var. O da zaman içerisinde dolacak. Üstlerinde hafif pembe ya da kemik rengi gibi olan taşlaşarak içindeki şamandıra çalışmaz hale gelecek. Ve bir gün bakacaksınız, şamandıra çalışmıyor. Allah Allah. Ne oldu buna filan? İşte çoğunlukla taşlaştığı için içindeki tekerlek şamandıra inip kalkmadığından dolayı siz hangi seviyede olduğunu göremeyeceksiniz. Şimdi bunların hepsini nasıl yapabileceğimizi size anlatacağım. Umarım teknenizde böyle bir şeyle karşılaşmazsınız ama emin olun her teknede bu maalesef zaman içerisinde oluyor. Her ne kadar içinde plastik, lastik bir takım aparatlar da olsa bunların iyi temizlenmesi, kireçten arındırılması gerekiyor. Uzun zaman kaldığında maalesef ki borularda kokular yapıyor. Özellikle deniz suyu borularda mutlaka koku yapıyor. Şimdi pis su tankımızın da ebadı çok yok. Hadi olsun 100 litre, hadi olsun 200 litre. Hepsinde mantık aynı. Temiz su, yani depodan gelen temiz suyla hortumlara gelecek olan pis sunun boşaltılarak pis su tankına gitmesi tabii ki istediğimiz bir konu. Ama su yapıcısı olmayan teknelerde veya su yapıcısı olsa dahi yine de pis su tankı çok hızlı dolmaması için temiz su yerine çoğunlukla kuru gönderim yapılıyor. Ya da biraz üstüne bir miktar su dökülerek yapılıyor. Normalde bir pompalı tuvaleti, çünkü bu durum yani 6, 7, 8 defa pompaladıktan sonra ancak o dışkılarınız pis su tankına gidebilir. Bu konu hassas bir konu. İhmal edilmiş bir konu. Çok üstünde nasıl yapılacağıyla alakalı pek fazla bilgi var diyemeyeceğim. O yüzden bu konuyu ele almak istedim. Aşamaları, ne yapmamız gerektiğiyle alakalı iş başa düştüğünde maalesef ki çağıracak bir ustanız olmayacak. Kapısını çalacak, yardım isteyecek bir arkadaşınız olmayacak. Keza böyle bir iş gerçekten pis bir iş ama yapmak zorunda kalacağınız bir an olacaktır. Çünkü yiyoruz, içiyoruz ve bunların dışkılanması için maalesef tuvaletlerimizi kullanıyoruz. Ve sıklıkla kullandığımız için her gün pis su tankı, boruları, vanaları, keza içindeki Y ve bir takım PVC ya da metal olabilen pek çok eklem aparatlar, bunların fix parçaları zaman içerisinde dolabiliyor. Zaten elektrikli bir pis su tankı kullanıyorsanız da bu içerideki bazılarında bıçak, bazılarında lastik olabiliyor. Deniz suyunu emerken yukarıdaki impeller dönerek bunu alıyor. Tuvaletin içerisine gönderiyor. İkinci bıçakta genellikle metal oluyor. Ve sizin affedersiniz dışkılarınızı ve çıkan oradaki materyalleri parçalayarak cıvıklaştırılmış olarak depoya gönderiyor. Ama orada depoya gönderirken emin olun o kadar büyük bir delik değil bu. Yani orta parmağınızı ortadan kesildiğini düşünün. Ancak o kadar büyüklükte bir gider var. Ama dış bölgede, yani teknenin karinasına baktığınızda bu çok daha geniş bir vanadan çıktığını göreceksiniz. Ancak iç kısmında tuvalet mahallinde tuvalet taşının yanındaki elektrikli pompanın olduğu yerde gider oldukça dar. Ve zaman içerisinde, ne kadar zaman içerisinde, 2 senede bir takribi diyebiliriz. Kullanmadan kullanmaya da tabii değişebilir ama
bunlar tıkanabiliyor ve gerçekten kolay olmayan bir süreç. Teknenin kaptanı cücüsü olarak sizi bekliyor olacak. Dediğim gibi mecbur kalabilirsiniz. Bu yüzden bu konuyu değinerek göstermek istedim. Şimdiden kusura bakmayın görüntüler açısından ama başka çaresi yok bunu gösterebilmenin. Şimdi nasıl yapacağımızla alakalı olan kısma geçebiliriz. Haydi kolay gelsin herkese. Evet, şu anda tuvalet mahallindeyiz. Kapağın altı maalesef pis su tankının artık şöyle anlatayım arkadaşlar. Tüm pis su tankları metal olabilir, PVC olabilir. Pis su tankının içerisinde elektrikli, bu teknede elektrikli pompamız var. Buradaki düğmeciyi sağ tarafa, yani saat yönünün tersine çevirdiğimde susuz olarak gönderim yapıyor. Saat yönüne doğru çevirdiğimde ise sulu gönderim yapıyor. Sulu gönderim yapabilmesi için evvela tekne içerisindeki tesisatın, yani vananızın açık olması gerekiyor. Şöyle vanamızı açtığımızda artık deniz suyuyla emiş yaptırabilirsiniz. Bakın ikinci vanada teknenin gövdesi, alt gövdesi ne kadar büyük bir çıkışı var. Ama şu anda tıkalı olduğu için açık pozisyonda olmasına rağmen şu anda da uygunsuz olduğumuz bir bölgede yerimizden kımıldayamıyoruz. Dışarıda fırtına var. Pis su tankımız tıkandı. Ne yapacağız? Tabii ki evvela vanamızı kapatacağız. Şu anda kapağımızın altında depomuzun içerisinde ağzına kadar dolduğu için ve dışarı çıkış flanşında tortular biriktiği için ya da kemikleşen bir takım kireçlerden dolayı bu bölgeler maalesef tıkanıyor. Şurada depoyu görebilecek misiniz bilmiyorum. Deponun esasen altından bir boru var. O boru şöylelikle şu T'ye geliyor. Bu T'den de aşağı doğru boşalıyor. Fakat bu T'nin üst tarafı da malumunuz yukarı doğru gidiyor. Burada da güverte flanşı var. Yani pis su tankı için yanaştığınızda bu flanştan çekiliyor. Flanş yukarıda 381 diye geçilen, yani 3.3 santim 81 milimetre gibi ölçüyle yukarıdan güverteden emiş yapılıyor. Ama diğer bir önlem olarak da eğer teknede su kesminin üstündeyse deponuz, şekil A'da görüldüğü gibi, o zaman herhangi bir majöratöre ihtiyacınız olmadan vananızı açtığınız vakit bir önlem olarak pis su tankınızdan boşalarak çıkabiliyor. Ancak eğer ki pis su tankı deniz seviyesinin altındaysa o zaman kesinlikle majöratöre ihtiyacınız var. Majoratörle bu vanayı açtıktan sonra majoratör çalışarak ancak öyle atım yapabilme şansınız var. Şu anda bu lavabomuzun altında olan bir ünit. Evet, maalesef ki kapağı kaldırdıktan sonra hoş olmayan görüntüler var. Şimdiden tekrar özür diliyorum sizlerden. Ancak bunu gösterebilmenin de başka bir yolu yok. Çünkü pis su tankının içerisinde tıkanma olduğu zaman genellikle tuvaletin içerisine vuruyor. Tankın içerisinde mutlaka her tankta içeride dipten yukarı doğru ihtiyacını bitirdikten sonra pompaladığınızda el pompasıyla ya da elektrikli pompayla içerideki bıçak bu şekilde, yani dışkının geldiği hat bu. Tuvaleti yaptığınız dışkının geldiği hat bu. İdrar ya da dışkı. Burada parçalayarak hızlı bir şekilde atımı gerçekleştiriyor. Ve şu boru yardımıyla teknenin pis su tankı kısmının içine yuvarlak sinirlik olan bir boru olduğunu düşünün. Tavanın birazcık, yani şu tavanın biraz altında, oradan pis su yavaş yavaş çıkıyor.
Yine aynı tankın içinde birazdan açacağım. Boşalttıktan sonra içerisinde size göstermeye çalışacağım. Bir çıkış daha var. O çıkış deponun altında, genellikle bir parmak yüksekliğinde oluyor. Oradan da dediğim gibi ihtiyaç halinde açtığınızda, eğer boşalmıyorsa, dışarıdan da boşaltamıyorsanız, yani pompaladığınız 8 defa, 10 defa, 15 sefer kesinlikle boşalmıyorsa, çünkü bazen arkadaşlar 3 sefer 5 sefer pompalıyorlar, yok diyorlar, bir şey gelmiyor. O zaman işte şu anki yapmak zorunda olduğumuz kısım zaruriyetiniz doğacak. Ve dolayısıyla maalesef ki 5-10 litrelik ağızlarını sıkıca kapayacağınız ve çok iyi muhafaza edeceğiniz şişelerinizi biriktirerek tekne güvertesinde tekrardan limana çıkacağınız güne kadar bunları en yakın pis su tank emdirme merkezinde iade etmeniz gerekecek. Tuvaletin içinden bir pompa yardımıyla, çünkü içi de şu anda dolu olduğu için pompa yardımıyla hepsini şişelere dolduracağız. Elcik pompası olabilir en uygunu. Tabii ağzımızda birkaç kat maske, ellerimizde uzun eldiven, ayaklarımızda galoş şeklinde pek çok bez, elinizde bir takım buradaki malzemeleri açmak için alet edevata da ihtiyacınız var. Hijyen bu konudaki ilk kural zaten malum. Evvela tuvaletin içindeki suyu alacağız. İçini tamamen boşalttıktan sonra daha önceden de kapağı sökmüş olacağız. İkinci işlem olarak içindeki deponun içindeki maalesef ki pis suları yine bidonlara dolduracağız ve bunları dediğim gibi çok iyi bir şekilde muhafaza etmeliyiz. Herhangi bir şekilde terslik olmaması açısından, eğer fırtına gibi zaruri bir vaziyetten dolayı gidemeyeceğiniz durumlarda veyahut herhangi bir neden, hastalık olabilir, aklımıza gelemeyecek denizde pek çok şey olduğu için en yakın dönemde karaya çıktığınızda almış olduğunuz bu pis suları deşarj merkezlerinde iade ederek bu şekilde hareket edebilirsiniz. Başka çaresi yok maalesef. Biraz zor, sıkıntılı, pis bir iş. Oldukça pis bir iş ama gerçekten yapacak başka bir yöntem kalmayabilir tekne sahibi açısından. Dostlar, maalesef şu an lağım suyu gibi olan bir su var. Ve birazdan pompalayarak bunu içine almaya başlayacağız. Bir el pompasıyla birazdan eldivenlerimi giyeceğim. Şu an herhangi bir sıkıntım yok ama tuvaletin içerisinde biriken maalesef pis suyu bidonlara, mümkünse 10 litrelik bidonlara almayla başladık işe. Birkaç sefer pompaladıktan sonra zaten kendi kendine akmaya başlıyor sistem. Bakın şu an seviyesi düşmeye başladı zaten. Hiç merak etmeyin. Dışkılar zaten pis su tankına ulaştığında hepsi çözülmüş oluyor. Yani affedersiniz, sanki bir pekmez gibi ya da işte ona benzeyen bir vaziyette oluşuyor. Şu anda önce buraya alıyoruz ki daha sonra deponun içindeki olan pis suyu yine bidonlara koymaya devam edeceğiz. Evet dostlar, maalesef şu an dışarıda çok kötü bir fırtına var ve çıkabilme imkanı yok. 9 vapur esen bir yerdeyiz ve pis su tankımız tıkandı. O yüzden başka da bir çare kalmadığı için bu yöntemi deniyoruz. Başarılı bir yöntem. O yüzden size de bu şekilde anlatıyorum, açık ve aleni olarak. Görüntülerden dolayı tekrardan özür diliyorum. Başka yapacak bir şey yok ama yapılması elzem durumlar olduğunda da başka çaresi yok. O yüzden bilinmesi gereken bir durum olduğu için bunları size paylaşmak istedim bütün denizci dostlarıma. Evet, tuvalet içerisindeki olan suyu aldık. Hatta almışken de biraz kireç için, yani özellikle porçöz reklam olmasın ama öyle bir malzemeyle kireçlerinizi de alabilirsiniz.
Her pis su tankının üstünde genellikle dediğim gibi şu parça elektrik aldan ve seviyenin ne kadar olduğunu gösteren de bir cihaza sahip olduğunuz bir tekne olabilir. Yani daha sonradan da yapılabilir. Bakın üstünde bazı kireçler oluşmuş. Tabii bunu yakın zamanda temizlik yapmıştım. Ama hızlı bir şekilde şu deliklerin içerisinde 2 tane flüt var. Yani bu dış flüt, içeride bir flüt daha var. Aşağıda da bir yayı var. O içeride bir sünger parça var. Lastik. Oynadıkça hangi seviyede olduğunu görüyorsunuz. Yani aşağıdaysa boş, yavaş yavaş içindeki flütün yuvarlak şöyle bir lastiği var. O ileri geri seviyenize göre arttırıyor. Tabii içeride su alarak onun çalışmasını sağlıyor. Şuradaki delikler. Bu bizim şamandıramız. Elektrikli şamandıranın olduğu ünite bu. Evet dostlar, arkadaşlar. Her pis su tankının bir tahliye yeri var. O tahliye yerinde şöyle bir kendinden contalı bir sistemi var aslında. Bu pis su tankında da bu şekilde bir tahliye kullanılmış. Şu anda pis su tankının içerisini size gösteriyorum. Zaman içinde, yıllar içerisinde bakın böyle değişimler oluyor tankların içerisinde. Ondan dolayı da tanklarınızın içi bunların tıkanmasından dolayı, yani şu bizim şu anda gördüğümüz teli soktuğum yerin olduğu yer aslında denizin altına deşarj olan bölge. Fakat buradaki taşlaşmalar zaman içerisinde buradan koparak ya da kullanmış olduğunuz pis su tankın içerisine giden tuvaletin içerisindeki olan tortular buralarda taşlar yaparak sonunda tıkıyor. Pis su tankının içerisinde deponun iç kısmı şu anda gördüğünüz yer. Şu boru aslında tabi yan tutuyorum, döndürtemiyorum, kusura bakmayın. Şöyle yapmam lazım belki de. Bu boru normalde tuvaleti yaptığınızda, pompaladığınızda pompa tazikiyle yukarıdan fıskiye gibi zemine doğru akıyor pis sular. Bu tavana kadar, bakın orada bir aralık var. Eğer ki pis su tankı gideri, yani şu gider tıkanırsa tortulardan dolayı gidemeyeceği için döndürüyorum kamerayı. Ağzına kadar dolduğu için, bu seviyede açtığı için, gidemediği için tekrardan tuvaletin içerisine su dolmaya başlıyor. Yani kapağı kaldırdığınız vakit pis suyu görüyorsunuz, taşıyacak zannediyorsunuz. İşte şu borunun dibi, bu borunun üstü ve üstünde birazcık payı var. O pay içeride, bakın iz de var zaten, beyaz siyah bir iz var. O olması gereken maksimum seviye. Full olduğu zaman şamandıranın uyarısıyla. Ama güverteden, flanştan çekilmediği ve zaruri ihtiyaçlarınızdan dolayı maceratör yardımıyla ya da deşarj yapmanız gerektiğinde acil durumlarda alttaki gider tıkandığı için kireç, tuz, taşlaşmış idrar ve dışkıdan dolayı bu borunun üstüne taşarak depo ağza kadar dolduğunda tabii ne oluyor, gayri ihtiyari buradan taşmaya başlıyor. Yani tuvaletin iç kısmında yukarı doğru taşma oluyor. Bu pervane ve pis su tankı içerisine basılan burunun olduğu kısım şu bur. Oradan da içeride az önce size göstermiş olduğum gibi bakın bu borudan yukarı doğru çıkıyor ve atım gerçekleşmez ise eğer oradan tekrardan tuvaletin içerisine geri kaçmaya başlıyor. Evet, şöyle bir taşlaşmaya yakından göstermek istedim, kusura bakmayın. Bakın tuz parçacıkları gibi
olan, içeride yüzlerce bu tarz malzeme boruları tıkıyor. Boruları tıkadığı için de dışarı çıkamıyor. Aşağıdaki basınç ve yukarıdaki basınç birbirine eşitleyemediği için dirsek kısmında aşağıda kalıyor. Şu anda muazzam derecede bu tankın içinden de bir sürü sert, sanki taş gibi olan yapıda depo iç kısmında çıkan kireçleşmiş malzemeler. Bunlar emin olun yeni bir depoda koysanız birkaç senede bir olacaktır. Evet arkadaşlar, bu parça ben flüt diyorum. Flüte benzediği için bakın içi de taşlaşmış, taş olan yerler var. Bunun içinde bir tane daha bir silindir var. Bunun içerisindeki silindirin ortasında da bir yüzük var. O yüzük yukarı aşağı indikçe pis su tankının şamandırası hangi seviyede, hangi çizgide olduğunu bize anlatıyor. O bahsetmiş olduğumuz ikinci parça şu parça. Şu anda buralar hep kireç sökücü koyduk. Kireç sökücüyle bu şekilde. Bakın şu anda gördüğünüz gibi full. Ben aşağı indirdikçe düşüyor. Yukarı kaldırıyorum, artıyor. İndiriyorum, düşüyor. Yukarı kaldırıyorum, artıyor. Bunu yapan parça şu ortadaki siyah olan yüzük. Bu böyle bakalit gibi bir malzeme, plastik. Şu son, yani pis su tankın içinde şamandırayın kafa kısmı, içindeki olan yapı böyle. Tabi bunun içerisinde elektrikli bir sensör var. Bu dibi, bakın dip kısmı şu anda sıfırdayız. Şu aşağı kısmı deponun dibi düşünün. Şimdi bu biraz böyle yukarı çıktığı zaman diyelim ki ortaya geldi. Bakın şamandıramız şu an ortada. Biraz daha yukarı doğru çıkartıyorum. Full yapıyorum. Şu anda bakın fullde. Dolayısıyla pis su tankının içerisindeki depoyu temizlemeniz gerekmeden önce zaten bu şamandıra sistemi ilk önce çalışmamaya başladığı zaman size sinyal verir. Bu çalışmadığı zaman bunun iç kısmında pek çok taşlaşma olur. O taşlaşmadan dolayı da cihazınız çalışmaz. Bu dıştaki flüt bu delikler sayesinde taktığınız vakit bunu içinde oynayan hareketli parça şu parça. Şu hareketli parça. Bu inip kalktıkça bakın gördüğünüz gibi inip kalktıkça şamandıramız buradan da takip edebiliyoruz. Bunu tutan aşağıda küçük bir parça var. Şöyle bir tel parçası. Bunu aşağıdan böyle şu şekilde taktığımız vakit içeri dışkı ve idrar sıvıları girdiği zaman bu içinde oynamaya başlıyor. Zamanla bakın yapmış olduğu torklar gibi torklar yapıyor ve çalışmamaya başlıyor. Bunu tabii çıkarttığımız vakit, bu tabii krom bir malzeme, tamamen krom. Çıkarttığımız vakit inanılmaz haldeydi. Onu çekmedim ama resmen elimde kromu göremiyordum. Delikler kapanmıştı. Ve tabii ki de bunun iç kısmı da keza öyle. Tamamen işlemsiz haldeydi. İleri geri oynamıyordu. Dolayısıyla bu size sinyal olsun. Yani eğer ki şamandıranız çalışmamaya başladığında bilin ki deponun içi de çok yakın zamanda tıkanmalarınız başlayacaktır. Tuvaletinizin içerisinde, seramik tuvaletinizin içerisinde
kireç sökücü bir ürün kullandığınızda biraz bekledikten sonra eğer açamıyorsanız borularınızı ya da sıkışmış bir kelepçe, çözemediğiniz bir şey varsa ara ara döküp bekletip tekrar sifonu çekip sonra tekrar hepsi depoya gidecek. Sonra depoya girdiği zaman deponun içindeki olan o solüsyon kısmı eldivenlerinizle tekrardan pompayla çekerek alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, daha önceden kesim içine kireç sökü koyduğumuz olan bir kabın ben bunu yaptım. Başka uzun bir kap varsa onu siz de yapabilirsiniz. Şamandıranın ilk flüt kısmını içine sokup biraz beklettiğiniz vakit yavaş yavaş çözülmeler başlıyor. Çözüldükçe yine bir tel fırçayla güzel bir şekilde her tarafını ovarak bunları alabilirsiniz. Sonra diğer kısmını içine sokar. Eğer içine sokabilecek bir parça bir şeyiniz yoksa böyle bir şekilde döndürürsünüz. Onlar zaten içeride çıkarken fokurdamaya başlıyor ve pek çok içindeki içindeki kireçleri yavaş yavaş döküyor. Daha sonra eğer bir diş fırçası varsa diş fırçasıyla da bunu yapabilirsiniz. Bakın bayağı bir temizlendi. Dışı da içi de. Şamandıra ile alakalı takacağınız zaman dıştaki flüt bir kısmı sadece şamandıranın üst tapasına giriyor. Diğer bakın şu gördüğünüz aralıklı dikdörtgen şeklinde olan yerlerin aşağıda olması lazım ki bu bölgedeki diğer yayla, biliyorsunuz bu yayla şu kenarlardan oturmasını sağlamanız gerekiyor. Şuradaki yaylarla. Oturttuktan sonra zaten tamamen takılmış oluyor sistemde. Evet arkadaşlar, temizlendikten sonra gıcır gıcır oldu. Sanki yeni aldık gibi. Şuradaki çıkmayanlar önemli değil. İçindeki flütün alt tarafı zaten o. Ama bakın yakından çekiyorum. Şu yay çok önemli. Bu yay en aşağıda gelecek şekilde şamandıranın. Üst tarafta zaten bir çentik yok demiştim size. Üstteki flütte ve aşağıdaki flütte bakın şu iç kısım içindeki flüt. Bu da dışarıdaki flüt. Bu teller eğer yani bir şey geliyorsa, hani oturmayacak gibi oluyorsa da elinizle biraz gerdirerek oturtabilirsiniz. Bakın burada bir tanesi, burada diğeri ve şurada da üçüncüsü var. Bunlar emniyet pimi. Şu anda hazır. Şimdi bakıyorum, şuradan da kontrol ediyorum. İndiriyor. Şu an full. Şu an boş. Tamam, harika. Evet, bu arada tankımızın içi tamamen temizlendi. Bu nasıl oldu? İşte size dediğim gibi kireç sökücüyle elinize tabii bir şeyler alarak bunu yapacaksınız. Bu da gider kısmının olduğu yer. Aslında şöyle çevireyim çıkartabilmek için. Aslında arkadaşlar, yani denizin dış kısmında, gövdede elinizde pompa varsa ve vananız açıksa pompaladığınız zaman gelmeyebilir. Ama emin olun gelecektir. Ne yaparsanız yapın, bıkmadan, usanmadan her tarafını gövdeye birleştirecek şekilde, örnek veriyorum, şöyle bir pompa. Bakın şöyle bir pompa. Yan tarafı düz olmasına rağmen bu pompayla bile işinizi görürsünüz. Şu kadarcık bir pompayla işinizi görürsünüz. O yüzden dalma bilmeye, yani dalma bilemeyen olabilir. Yüzme bilemeyen olabilir. Denize yani nasıl söyleyelim, korkabilirler, denize girmek istemeyebilirler. Bazı arkadaşlarımız olabilir yani. Kaptandır ama denize giremeyebilir.
Bu pompa suyun altında, gövdenin olduğu yerde, daha önce size söylemiş olduğum gibi deşarjın, dışarı doğru deşarjın, vananın açılarak, oradan çekilerek bu iş çözülebilir. Maceratörlü olan teknelerde de keza yine aynı şekilde pompalayarak işinizi kolaylayabilirsiniz. Maceratörde problem, mutlaka impeller lastiğinin suyla temas etmesi lazım. Eğer suyla temas etmiyorsa zaten yanar. Ama genel olarak pompalı değildi. Sadece elektrikli bir tuvaletiniz varsa muhtemelen size dediğim gibi iki tane impeller var. Bir tanesi yine maceratör görevini gören. Maceratör görevini gören bu 3 kanatlı bir metal pervane. O çok yüksek torkla çalışıyor. Zaten organik olan bu insan dışkısı diyelim. Orada parçalayarak aslında maceratör görevi görerek depoya tamamıyla eriyik olarak gönderiyor. Yani vıcık vıcık eriyik olarak gönderiyor. Hiçbir katı madde gitmiyor aslında. Hepsini parçalıyor, öyle gönderiyor. Dolayısıyla pis su tankının içerisinde sadece eriyik olarak kalıyor. Pompalı bir tuvaleti olan arkadaşlarda da aynı şekilde tıkanmalar olabilir. Yine formül aynı formül, hiçbir fark yok. Ama zaman sonra vananın iç kısmında, borularda ya da içindeki T ya da Y şeklinde olan ara birimlerde de kireçlemeler olabilir. Ya da sert bir cisim gelmiştir, tıkamıştır. O zaman maalesef ki bu size bahsettiğim yöntemi yapmak zorunda kalırsınız. Ama emin olun, er ya da geç mutlaka her türlü pis su tankı bu vaziyete gelecektir. İçi kireçle dolacak. Maalesef idrardaki olan o bir takım kimyasal, yani kimyasal demeyelim, yanlış olur, organik malzemeler zaman içerisinde taşlaşma yapıyor. Taşlaşma yaptığı zaman tesisatlarınızı tıkayacaktır. Ve emin olun, plastik olsun, metal olsun, hepsinde işlem aynı. Deponun içini temizleyebilmek için spatula ile kazıyabilirsiniz. Yani bazı pis su tankları yerinden çıkartmak zorunda kalabilirsiniz. Ama formülasyon bu. İç çeperi, dış çeperi tamamen temizlendikten sonra zaten bütün kanallar, borular vesaire kireç sökücüyle yok edilebiliyor. Oluşmaması için de belli aralıklarla maalesef kireç sökücü koymak gerekebilir. Bunu yapmazsanız zaten tuvaletiniz ve sistemleriniz zaman içinde devamlı düşüşe geçecek. Kireç sökücünün bulunduğu kap zaten plastik bir kap. Hani şöyle bir şey gelir ya, lastiklere zarar verir mi vermez mi? Hepsi zaten conta görevi gördüğü için verecekmiş gibi düşünmeyin. Sadece burada tesisatı birbirine fixlenmiş olan parçaların aralarında contalar var, doğru. Ama bütün tesisatı dışarıdan içeri doğru, tuvaletin klozetin içine kadar olan bütün parçaların hepsi de kireç sökücü olmadan asla ve asla çıkması mümkün değil. O kadarını söyleyeyim size. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere o bizim gövdeye doğru inen çıkıntı, aşağıdaki giderimiz, yani su deposu içerisine birikince siz vanayı açtığınızda boşaltan kısım. Orada bakın birazcık dudak gibi bir yer var. Şu an depomuzun içi gayet güzel bir şekilde temizlendi. Bakın onlar maalesef ki kireç dokuları. Zaten şunlar tıkıyor zaman içinde. Birkaç sefer depoyu vanayı açtığımızda kontrol ediyoruz. Bakın hızlı bir şekilde boşaldığını görüyoruz şu anda. Bu giderin de mutlaka temizlenmesi lazım. Yine kireç sökücüyle eğer çıkartamıyorsanız. Ama bütün tesisatın borularını değiştirmek suretiyle de boruları yenileyebilirsiniz. Bu da bir yöntem. Tabi elinizde aparat var, yok. Arkadaşlar
Bakın şöyle bir size yine çekeyim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada siz elektrikli tuvalette çalıştırdığınız vakit bu aşağı bağlı olan borunun üzerinden bu şekilde boşalıyor. Evet arkadaşlar, şimdi de geldi diğer ameliyatı yapmaya. Bu elektrikli tuvaletimizde susuz çalıştırma, sulu çalıştırma şeklinde elektrikli tuvaletlerde olan standart bir şey. Tabii ki sulu çalıştırdığınız vakit deponuz çok hızlı dolmaya başlıyor. Özellikle Alarga'da yaşarken deponuz büyük de olsa çok hızlı dolum olduğunu, seyir esnasında demlediğiniz yerde çok daha hızlı pis su tankınızın dolduğunu zaten şahit olacaksınız. Kuru yani daha fazla sizi bir yerde uzun kalmanızı sebebiyet verecek, pis su tankı daha uzun süre kullanmanıza sebebiyet verecek olan tabii konum bu konu. Pis su tankına gönderecek olan bu cihaz aslında bu marka elektrikli. Farklı markalar var. İçlerinde bunlar da bir nevi majeratör görevi görüyor. Hiç şamandırası olmayan teknelerde ya da hiç majeratörü olmayan teknelerde de organik pek çok dışkıyı pis su tankına gönderecek olan suyu parçalayarak alt haznesinde gönderim yapıyor. Üstteki hazne genellikle impeller lastiği olduğu için bu sadece deniz suyunu alıp atmaya yarıyor. Şimdi sökmeye başlayalım. Bunun için bir elektrikli vidal makinesi çok daha işinizi kolaylaştıracaktır. Açıkçası ben bunu kullanıyorum ve çok da faydalı. İlk parçayı şöyle bir çıkarttık. Diğer parçalar. Şu anda nereye ulaşıyoruz? Üst kapak dediğimiz yer. Kendinden contalı. Şarjlı bir vidal makineniz varsa çok hızlı açıp kapatabilirsiniz. Kesinlikle her teknede olmasını şiddetle önerdiğim bir ürün. Uzun dayanımı olan bir pil ömrüyle, lityum pille muvaffak olursunuz. Evet. Şimdi bu bölgede bir conta sistemi var. Bakın. Bunlar zaman içerisinde kireçlenme olabilir. Bu da aynı şekilde temizlenmesi gereken bir ürün. Zedelenmemesi gerekiyor. Arada bir, yani yılda bir sefer kontrol etmek aslında faydalı. Daha uzun sürede çalışabilir ama yılda bir sefer kontrol kesinlikle yapılması gerekiyor. Şu metal tapa herhangi bir zarar vermesin diye zaten bakın bu buraya oturuyor. Tam kanalları var. İçindeki impeller lastiği dediğim gibi deniz suyunu alarak deniz suyunu şu bulunduğu borudan şu şekilde tuvaletin iç kısmına deniz suyu atarak sulu sistemle atmasını bağlıyor. Şu ortadaki düğmede bastığımızda mekanik sistem çalışmaya tabii ki başlıyor. Şimdi diğer parçaları sökmeye geldi. Burada elinizin yetişemeyeceği yerler var. Onları da en uygun şekilde sökebilecek şekilde uygun bir takım malzemeler, aparat ve tornavida setleri de açabilirsiniz. Aynı şekilde arkadaki körüğü de açmak lazım. Onun içinde de bir conta sistem var. Onu çıkartacağız.
Evet arkadaşlar, macaratör şeklinde hem vazife gören pis tankın pompası olarak, bakın aşağıda görebildiğiniz gibi metal bir bıçak var. Bazı arkadaşlar plastik olduğunu düşünseler de bu bıçak dönerek macaratör görevi yaparak çok küçük bir delikten, bakın deliği de göstereceğim size, çok küçük bir delikten bunu pis tankına gönderiyor. Yani zannettiğiniz kadar büyük bir delik kesinlikle değil. Buradaki sistemlerin tamamen açık olması lazım. Niyet ihtiyacınızı giderdikten sonra pompaladığınızda ya da elektrikli pompayla borudan, bu bölgeden, tabi contalı, oradan emerek ve burada parçaladıktan sonra şu gördüğünüz minik delikten de daha sonra da şu plastiğin olduğu bölge ve oradan da pis tankın içeri doğru giden bir öyküsü var. Tabii bu parça şöyle bir dudağı var. Hemen hemen bütün sıvı tesisat satan yerlerde bulabilirsiniz. Bunun içi büzgülü, basınçla buradan dışarı atılmasını sağlayan parça. Hepsinin mütemadiyen iyicene temizlenmesi gerekiyor. Ya da değiştirmeniz gerekiyor. Seçim sizin. Evet arkadaşlar, yeni bir dirsek alabiliriz. Bu içeriye sokacağımız kaçmaz olan lastik parça. Evlerde de malum bu parçalar var. Zaman içinde deformasyonlar olabiliyor. Bu böyle şırak diye buraya zaten oturuyor. Ve geri kaçmasını önlüyor. Tazikle göndermiş olduğumuz elektrikli tuvaletin pompası macaratör şeklinde çalıştığı için ne dedik? Yukarıdaki deniz suyunu alıyor. Aşağıdaki az evvel göndermiş olduğum bıçakta parçalayıp gönderiyor. Ama çok küçücük bir delikten gönderiyor. Dolayısıyla eğer ki borularınızı orijinalinden küçültürseniz ya da deponuzla elektrikli pompanızın mesafesi uzaksa basınç azalacağından dolayı daha uzun sürede ve daha zayıflıkla bunu yapacaktır. O yüzden mesafeye dikkat edin. Bununla beraber alacağınız cihazın da kaç metrede atılabileceği ile ilgili olan ölçüler zaten kitapçıklarında bulunmaktadır. Ayrıca şu üst parça çıkabiliyor. Bakın burada bir takım contalar var. İleri geri hareket ettikçe bu deniz suyunun emişiyle alakalı olan bir valve sistemi. İmpeylere bastığınız dönüyor. Vakum yapıp buradan alıp şuradan da sulu sistem şeklinde atımını sağlıyor. Bunun da çalışıyor olduğuna tabii dikkat etmemiz lazım. Contalarını değiştirebileceğimiz gibi yağlama da yapmalıyız. Şöyle bir sistem. Evet. Ola ki deniz suyu atılmadığını gördüğünüzde, bakın bu şekilde çalıştığı zaman deniz suyu gelmez. Ama aynı anda basarak oluşturulması için evet, artık işlem tamam. Her şey yerlerinde. Tabi bu arada kullandığımız bütün gereçleri çamaşır suyuyla sıcak suya basmayı unutmayın. Sağlıcakla